Lezzethanem kanalından herkese selamlar. Bugün sizlerle kıyır kıyır efsane bir elmalı kurabiye tarifi paylaşacağım. Hem şekli hem tadı harika. Mutlaka bunu denemeniz lazım. Buyurun yapımına başlayalım. Öncelikle kurabiyelerimizin içini hazırlayalım. Bunun için 4 adet elma, yarım çay bardağı toz şeker, 1 tatlı kaşığı tarçın. Elmaları rendeliyorum. Elmalar hazır. Tavamı ocağa alıyorum. Rendelediğim elmaları tavanın içerisine alıyorum. Birazcık açıyorum ve içerisine toz şekeri de ilave edelim. Ocağın altı orta ateşte, onu da söylemek istiyorum. Şekeri ekliyorum. Yavaş yavaş karıştırarak elmaların suyunu salmasını bekliyoruz. Yavaş yavaş karıştırıyoruz. Elmalar bir tık ısınmaya başladıktan sonra suyunu salacaktır. Elmalar güzelce suyunu saldı. Bu sefer de güzelce karıştırıyoruz. Tekrar suyunu çektirene kadar. Suyunu çekmeye yakında tarçınını ilave edelim. Pişmeye yakın diyoruz. Elmalarımı tam 8 dakikadır karıştırıyorum. İçerisine tarçını da ilave ediyorum. Ocağın altı orta ateşte olduğu için 10 dakika içerisinde pişecektir. Kısık ateşte yaparsanız bu işlem biraz daha uzun sürebilir. Tarçını da ekliyorum ve güzelce karıştırıyorum tekrar elmaların tamamen suyu gidene kadar. Ve hazır, çok güzel görünüyor. Ocağın altını kapatıyorum ve kurabiyelerimizin hamurunu hazırlayalım. Karıştırma kabına 2 adet yumurta, 125 gram tereyağı veya margarini alıyorum. 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı yoğurt, 1 çay bardağından 1 parmak eksik nişasta, yarım çay bardağından birazcık daha fazla pudra şekeri, böyle gördüğünüz gibi bu şekilde doldurdum. 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya ve hepsini güzelce karıştırıyorum. İstiyorsanız pudra şekeri yerine toz şeker de kullanabilirsiniz. O zaman yarım çay bardağı yeterli olacaktır. Pudra şekeri kullandığım için yarıdan birazcık daha fazla koyuyoruz. Bütün malzemeleri güzelce karıştırdım ve unu ilave ediyorum. Unu yavaş yavaş ekleyelim. Direkt eklemeyelim. Yavaş yavaş un ekleyip güzelce kurabiye hamurumu toparlıyorum. Kalan unu da içerisine ekliyorum. 2,5 su bardağı un kullandım. Değişiklik gösterebilir undan una. O yüzden 2,5-3 su bardağı arası diyebiliriz. Bu şekilde güzelce kurabiye hamurumu toparladım. Şöyle hemen göstermek istiyorum size kıvamında. Yumuşaklığı bu şekilde olacak. Hamuru tezgaha bırakıyorum. Elimdeki eldiveni hemen çekip geri geliyorum. Hamuru birazcık elimde toparlıyorum. Biraz açtıktan sonra iş merdaneye kalıyor. Merdaneye alıyorum ve ince bir hamur olana kadar güzelce kurabiye hamurumu açıyorum. Dilediğiniz şekli verebilirsiniz, bu arada tamamen size kalmış. Ama benim verdiğim şekilde çok güzel oldu. Bu şekilde ince olacak şekilde açıyorum. Ve bu kadarı yeterli. Elimde kare kalıp var. Siz de dilediğiniz kalıpla kesebilirsiniz. Yuvarlak da olur, kare de olur. Tamamen size kalmış. Bu şekilde hepsini kesiyorum. Fazla olan hamurları da toparlıyorum hızlı hızlı. Onları tekrar toparlayacağım. Tekrar onları açacağız. İlk önce bunları halledelim. Ve bitti. Kalan hamuru bir daha açmak için köşeye alıyorum. Hamurun tam ortasına 1 çay kaşığı elmalı harcımızdan koyuyoruz. 1 çay kaşığı yeterli olacaktır. Hepsinin içerisine bu şekilde ekliyorum. Daha dolu olmasını seviyorsanız tabii ki daha fazla da ekleyebilirsiniz. Uç kısmını diğer uca gelecek şekilde kapatıyorum. Hafiften de bastırıyorum. Şöyle hafiften, fazla olmayacak şekilde bastırıyoruz.
Ve benim verdiğim şekil bu. Artık siz de tamamen sevdiğiniz gibi hazırlayabilirsiniz. Bütün kurabiyeleri yavaş yavaş kapatıyorum. Ve hepsini bu şekilde hazırlıyorum. Bir tanesini elime almak istiyorum. Kalınlığı, inceliği bu şekilde olacak. Yağlı kağıt koyduğum fırın tepsisine kurabiyelerimi yerleştiriyorum. Çok güzel görünüyorlar. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişmeye gönderiyorum. Hadi bakalım fırına. Kurabiyelerimiz fırında toplam 12 dakikada pişecektir. Fırından fırına değişiklik gösterebilir. Kurabiyelerim piştiği hemen fırından alıyorum. Fazla kızarmasınlar. Mümkünse hafif kızarmaları yeterli olacaktır. Şöyle yakından göstermek istiyorum. Çok güzel görünüyorlar. İyice soğuduktan sonra kurabiyelerimin üzerine bolca pudra şekeri serpiştiriyorum. Tamamen artık pudra şekeri size kalmış. İstiyorsanız az koyun, istiyorsanız bol koyun. Ben bolca üzerlerine pudra şekerini serpiştiriyorum. Yıllardır yaptığım ve asla vazgeçmediğim bir kurabiye tarifi, gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Kıyır kıyır harika bir elmalı kurabiye oluyor. Bir daha denedikten sonra başka tarif aramayacaksınız, garantili. Hemen servis alıyorum. Şöyle güzelliğini size göstermek istiyorum. Yorumlarınızı da mutlaka bekliyorum. Kanalıma abone olmayanlar da lütfen kanalıma abone olun. Bu şekilde beni desteklemiş olursunuz. Hemen bir tanesini almak istiyorum. Önlü arkalı harika oldu. Deneyecek olan herkese afiyet olsun. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere.